Bu videoyu şunun için yaptım. Rust'ta mesela dışarıda loot yaptık. Eve geldik. Üstümüz bir sürü loot dolu. Bunları tek tek kutulara bir ona bir buna bir şuna dağıtıyoruz. Bunu yapmak yerine Rust'ta bu şu eee, bir şeyleri otomatik filtre eden bazı itemler var. Onları kullanarak sadece tek bir kutuya itemleri koyduğumuzda bütün evdeki kutuları nasıl organize ediyor. Bunu göstermek için yaptım bu videoyu. Mesela burada kutuların boş olduğunu göstereyim size önce. Mesela burada Tier 1, Tier 2, Tier 3 yani bu tezgah 1 ile tezgah 2 ile tezgah 3 ile yaptığımız silahları ayıran 3 tane kutu var. Hani buraya mesela AK gelecek. Buraya e, sağlıyorum Tommy gelecek. Buraya işte Revolver gelecek. Pardon tam tersi. Tier 1 Revolver burası AK gibi düşünün. Onun dışında buraya kaynaklar gelecek. Ama kaynaklar buraya gelmeden önce eğer ham haldeyse önce fırından olacak ondan sonra buraya gelecek. Eğer ham halde değilse yani zaten eritilmişse o şekilde buraya gelecek. Buradan girenler de e, alet dolabına gelecek. Alet dolabındaki bakımı otomatikman buradan besleyeceğiz. Ne yapacağız? Günlük mesela bakım 739 istiyormuş. Ben buraya 1600 tane maksimum yollayacağım. Minimum da mesela 800'e düşsün. Ama her türlü max 1600 olduğu için habire yollayacak zaten. Bu minimum şu an çok bir şey yok. Ondan sonra buradan alacak sürekli maksimum 1600 olacak şekilde buraya yollayacak. Onu da göreceğiz. Bütün hepsini sadece bu kutuya koyacağım. Onun dışında buraya kıyafetleri koyacağım. Bakın hepsi boş şu an. Bunun boş olduğunu da göstereyim. Buraya kıyafetler, buraya mermiler, buraya işte sağlık, buraya da işte itemler, herhangi şeyler hani ne bileyim fırındır, jackhammer'dır o tür şeyler buraya gelecek. Şimdi yapalım. Ben böyle elimde böyle itemleri hazırladım. E, Bunların yapılışını göstereceğim ama önce özet olarak hani işleyişi gösteriyorum size. Açtım filtremi. Bu kutuya koyduklarım oraya gidecek şimdi. Önce bunları koyalım. Bakın gördüğünüz gibi alıyor. Aldı gitti. Sonra benim buraya hazırladığım diğer hepsini üzerimde taşıyamadığım için diğer kaynaklar da vardı. Bu kaynakları da alalım. Hemen fırınlara gidelim. Bakın fırınlara geliyor kaynaklar sırayla. Önce bunu high quality'ye alalım. Mesela high quality'yi buradan çekeyim. Şu sülfürü falan da erittiğimizi görelim. High quality'yi çektim. Mesela bakın sülfür geldi, demir geldi. Bunlar da geliyor. Ayrıyetten onlar gelmeden önce buraya hani zaten işlenmiş ya da işlemeye gerek olmayan kaynaklar da geliyor. Mesela taş, low grade veya bu mesela eritmeyi durduralım. Bakalım eritilecek şeyleri durduralım. Buradan da alayım gelmesin daha fazla eritme. Onu da göstermiş olayım. Artık eritilecek bir şey kalmadı ama ona rağmen geliyor. Çünkü hani eritmeden de geliyor. Zaten eritilmişse direkt bu kutuya yolluyor. Eritilmemişse buraya yolluyor. Şu an tekrardan eritilmemiş bir tane koyayım mesela bakın. High quality gelecek buraya. High quality erimeye başlar. Her şey otomatik şekilde. Eritiyor atıyor kutuya. Ondan sonra bir de size silahları göstereyim. Bu işte dediğim gibi tezgah 1 ile üretilen silahlar buraya geldi. Tezgah 2, tezgah 3 ile üretilen silahlar buraya geldi. Bunları gösterdim. Hani kıyafetler buraya geldi. Mermiler buraya geldi. İşte sağlıklar buraya geldi. Jackhammer'dır, şunlardır, bunlar da buraya geldi. Bunları biz belirliyoruz. Tamamen ayırabiliriz. Hani sadece Jackhammer olan bir kutu da yapabiliriz. Ya da Locker, onu da onun için de video çekeceğim. Locker'lar biliyorsunuz hızlı giyinmek için basıyorsun direkt giyiniyorsun. Mesela hani oraya bir locker'a hazmat koymayı göstereceğim. Semi-auto, mermi, e, duvar belki şırınga koymayı göstereceğim. Oradan giyindiğinizde otomatik orası tekrar dolacak. Siz giyineceksiniz o dolacak. Siz giyineceksiniz o dolacak. Böylelikle sürekli locker doldurmayacaksınız. Dışarıya işte ne bileyim ani bir çıkmanız gerekti. Hemen oradan alıp çıkabileceksiniz. Dışarıdan geldiniz yine işte üstünüze eşya dolu. Ani boşaltmak istediniz. Zaten buraya koyuyorsunuz gidiyor. Bunlar bak hala alıyor yolluyor. Ha, şuraya bakalım. 641 oldu burası. 701. Kaça kadar dolduracaktı? 1600'e kadar dolduracağız demiştik ama tabii bunu göremeyeceğiz bu gidişle. Yavaş ilerliyor. Hemen onu ayarlayayım.
Buradan ben bunu maksimum 800 diyeyim. Minimumda kapatayım. Gerek yok ya minimuma. Açıyorum. 800'den fazlasını buraya yollamaması lazım. Bunu minimum olarak değerleyebiliyoruz. Bakın 800 bitti. Daha fazla içeri yollamayacak. Hani şimdi büyük base'lerde mesela hani metali 8 saatlik koyma, 12 saatlik koyma durumları oluyordu. Gidip 12 saatte bir metal koymak zorunda kalıyorduk ama böyle olduğu zaman o bunu sürekli besleyecek. Bunu mesela full e, 20 saatlik de koyabilirsiniz, 2 saatlik de koyabilirsiniz. Fark etmez. Bu zaten habire besleyecek. Yani bunlardaki tek sıkıntı şu. Server eğer restart yerse böyle bir bug oluyor. Hala var mı bilmiyorum. Çok uzun süre önceden ben bunu yapmıştım. Yaklaşık 5-6 ay önce Haziran ayında falan en son kullanmıştım. Server restart dediğinde bunlar kapanıyor. Tekrardan gelip bu butonla bunları açmak gerekiyor. Öyle bir sıkıntı olabiliyor. Ee, Yani onun için bunu böyle 20 saatlik falan koysanız TC'ye yine garanti olur. Bunların nasıl yapıldığını da size detaylı bir video çekip göstereceğim. En baştan elektriğinden tutun bu hani boruları nasıl yaptığıma kadar, bu TC'yi nasıl otomatik beslediğimizden locker'ı nasıl yaptığımıza kadar. Ya sizden tek istediğim hani abone olun, hem size bu atacağım videonun bildirimi gelir, haberdar olur izlersiniz. Hem de ben de abone hedefime ulaşırım. O zaman beklemede kalın. Ben videoyu hazırlayıp renderını yapıp İngilizce altyazısını da hazırlayıp atacağım YouTube'a. Görüşmek üzere.